Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler herkese. Bu videomuzda Murç izi define işaretinden bahsedeceğim inşallah. Telegram grubumuzda olsun ve sosyal medya hesaplarımızdan olsun. Gelen mesajlardan bir iki tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tecrübe olsun diye videonun sonuna doğru. Elimizden geldiğince Murç izi define işaretinin anlamlarından, ne anlam taşıdığından, niye yapılmış, neden yapılmış, kimler yapmış gibi konulardan bahsedeceğiz inşallah. İnşallah faydası olur sizlere. Tabii bu işler böyle bir videoyla anlatılacak gibi değil ama ben sadece bir başlangıç olması açısından inşallah ileride de farklı videolarımız olacak. Videomuzu paylaşacağız sizlerle. İnşallah söylediklerimi unutmazsınız ve uygularsanız ve bu videodan elde edilmiş olduğunuz bilgileri kullanarak olumlu, neşeli, sevinçli, güzel sonuçlarla evinize, çoluğunuzun çocuğunuzun yanına dönersiniz. Hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan. Şimdi arkadaşlar videomuza istiyorsanız geçelim. Murç izi define işareti arazide çok sık karşılaşılan işaretlerden bir tanesidir. Biliyoruz, hepimizin karşısına çıkan ilk işaretlerden bir tanesidir. Yapımı da çok kolaydır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus arkadaşlar, diğer define işaretlerinde olduğu gibi işaretin doğal olup olmadığıdır. En önemli konu budur. Yoksa boşuna uğraşmış olursunuz. Murç işaretinde bu olay çok görülür arkadaşlar. Kaya üzerinde eğer ki yuvarlak ve dağınık olan böyle oyuklar genellikle murç izi değillerdir ama doğal oluşum olma ihtimalleri yüksektir yani. Onu demek istiyorum. Murç izi define işaretinde kesinlikle simetri aranacak. Bu izlerin hepsi belirli aralıklarla olabiliyor arkadaşlar. Mesela çember veya böyle farklı şekillerde de olabiliyor. Üçgen şeklinde de olabiliyor. Eğer izler kare şeklinde ise o zaman doğal oluşum olma ihtimali çok azdır. Yoktur. Çünkü doğal olduğu zaman arkadaşlar bir simetrisi olmaz. Demek istediğimi anlatabildim mi? O zaman detaylı inceleme yapmaya değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi etrafta başka yol gösterici define işareti olup olmadığını da çok iyi araştırın. Çünkü murç izi işaretinin kesin bir anlamı yoktur. Yani kesin olarak bir anlamı yoktur. Yani insanlar o an aklına gelen sisteme göre işaretleme yapmışlardı. Çünkü onu yapanlar da insanlar. O yüzden diyorum ki arkadaşlar, siz olsaydınız o insanların yerinde. Bakın şu an size ben bir soru soruyorum. Ve bunun cevabını da sizlerden yorumlardan, yorum olarak videonun altından mutlaka istiyorum arkadaşlar. Siz olsaydınız o insanların yerinde, yapımı çok kolay olan bu işareti ne için yapıp kullanırdınız? Bunları bir zahmet ben de sizden duymak istiyorum, bu fikirleri. Hadi bakalım, fikir bombardımanı yapalım. Bir şeylerin cevabını kendimiz verdiğimiz zaman istediğimiz cevaplara otomatikman ulaşmamız daha kolay olur. Anlatabildim mi? O yüzden bu cevaplarınızı istiyorum arkadaşlar. Bir zahmet yorumlardan ben bunları okuyacağım ve beraber bunun üzerine de tekrar yorum yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Videomuza devam ediyoruz. Bazen murç izi sayısı adım sayısını verir. Bazen definenin bulunduğu yerdeki ağaçların yerleşim şeklini ve sayısını verir arkadaşlar. Şimdi bunun gibi birçok değişik kanıtlanmış, karşılaştığımız tecrübelerimiz olarak örneği vardır arkadaşlar bunun. O yüzden diyorum. Şimdi internette okuduğunuz murç izi var, yanında kuyu var, kuyu arayın, ağaç arayın gibi şeylere pek kafa yormayın derim. Tabii ki bunun araştırmasını yapın. Olur mu? Olur ama pek yormayın derim. Genelde her tarafta aynı şeyler yazılmış, çizilmiş. İşaret arkadaşlar bir ormanlık yerdeyse, dağlık tepedeyse tabii ki ağaç olacak. Yani böyle yorumlar ancak vakit ve para kaybına neden olur. Ve insanların zamanını ve parasını cebinden çıkmasına sebep olur. Ve aynı zamanda insanların heveslerinin kaybolmasına, dolayısıyla kendi insanımız değil, daha hevesli olan Ermeniler olsun veya Yahudiler olsun, Rumlar olsun, bunlar gelip gömüğü alıp gitmelerine sebep olur. Kendi insanını caydırıp onlar gelip alacak gidecek. Böyle iyi mi olur? Evet arkadaşlar, konumuza geri dönelim. Şimdi murçlu kayalarda veya taş zeminlerde veya çeşmelerde bulunan ufak delikçikler gibi sıralı olan murç izlerini diyeyim ve belli bir sayıya hitaben murç izlerini konuşmaya, anlatmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu tür düzenekler arkadaşlar Frig, Roma veya Bizans medeniyetlerine aittir. Genelde daha çok kullanılmıştır. Sayma sistemidir aslında. Şimdi her bir murç izi bir adımdır aslında arkadaşlar. Adım sayısının genişliği değişir. Zamanımızdaki ve önceden yaşamış insanların boylarına nazaran adım santimi değişebilir ama adım olarak hesaplanır. Batı yönlerine doğru daha da çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar ve böyle değişik
değişik bir kayaya veya bir böyle bir yapıya veya bir eski ağaca veya toplu böyle bir ağaçlık veya bir tuhaflık bulmanız gerekir. Tuhaflığı anlarsınız zaten. Unutmayın, define işaretleri istisnalar dışında tek başına olmaz. Mutlaka ikinci ya da üçüncü işareti de bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü o işaretleri yapanlar eğer işaretleri tek olarak yapsalardı o işaret yok olduğu anda artık belki de kendilerinin de böyle bıraktıkları gömüyü bulamayacaklar. Ama o işaretleri diğer işaretlerle desteklerlerse oldu ki o işaretlerden biri veya diğeri kaybolursa kalan işaret ile altınlarını bulabileceklerdir. O amaçla birkaç işaret yapılır. Anlatabildim mi? Evet arkadaşlar, ya da işte bölgede mezarlık alanı vardır. İyi bir böyle yüzey araştırması yapın derim. Makine destekli olursa sizlerin için de çok iyi olur. Ve arkadaşlar şunu da belirteyim. Siz olsaydınız arkadaşlar o işareti siz yapsaydınız. Bir tane mi yapardınız? 2 tane mi yapardınız? 3 tane mi yapardınız? Ve bunun sebepleri ne olurdu? Siz bunlara bir kendiniz cevap verin arkadaşlar. Bakın, kendiniz bunlara cevap verirseniz bazı sorularınıza cevap bulabileceksiniz mutlaka. Ben sizlere soruyorum arkadaşlar. Siz olsaydınız bunu tek mi yapardınız? Çift mi yapardınız? 3 tane mi yapardınız? 2 tane yapsanız neden olurdu? 3 tane yapmanızın sebebi ne olurdu? Tek neden yapmazdınız? Veya niye tek yapardınız? Bunları bana bir zahmet yorumlardan bir yazın. Anlatabildim mi? Kendiniz o insanların yerine koyun. O zamanın insanların yerine koyun. Ve hatta şu an bile böyle bir şey yapmaya kalksanız nasıl yaparsınız? Ben çok merak ediyorum. Üzerinde işte 8 tane, 9 tane, 10 tane böyle fazla murç izleri bulunan işaretler de yapılması gerekenlerden biri de arkadaşlar, murçların bulunduğu kaya üzerinde 1-2 tane yuvarlak oyuk böyle varsa çevrede böyle bir mezarlık olma ihtimali yüksektir. Bunu unutmayın. Ve de bu mezarlık böyle uzağında değildir. Yani hemen çevresindedir. Veya tek başına mağara gibi yerlerde kullanılmış ve de işte yanında çevresinde başka işaret yoksa sayı niteliği taşıyan, yani orada konaklamanın olduğunu ve de işte orada kaç gün kaldıklarını belki tutmak için yapılmış işarettir. Bir nevi takvimdir arkadaşlar. Murç izlerinin şekli önemlidir. Sıralı olduğunda adım vermek dediği genel olarak batı yönünü gösterse de yanında bulunan bir yön veren işaret mutlaka olmalıdır arkadaşlar. Günümüzde belki kaybolmuştur. Belki tozun toprağın içinde kalmıştır. O belli değil ama mutlaka var. Ona göre hareket edilip varılan yerde arkadaşlar yüzey araştırmasını gerçekten çok güzel bir şekilde yapılması gerekiyor. Yanındaki ve böyle murç izlerinin şekilleri bizi yönlendirecektir arkadaşlar. Bazı murçlu kayalar ise bölgedeki en kıdemli, mertebesi yüksek mezara hitaben yapılmış da olabilir. Şimdi yapı taşlarında gördüğümüz arkadaşlar murçlu kayalar genelde temel taşları için kullanılan taşlardır aslında. Bu taşlarda ince kanal böyle varsa bu kanal işareti sizde şüphe uyandırması gerekir. Araştırma yapılır. Temel altında olmaz demeyin. Temelleri böyle ileri tarihler düşünülerek kullanılan saklama yerleridir. Özellikle kilise temel taşlarında murçlar görmek mümkündür. Gördüğümüz işaretlerdendir arkadaşlar. Şimdi bu taşlarda bir de yön veren işaret bulduğunuz zaman hedefe, gömüye yaklaştınız demektir zaten. Şimdi bazı murçlar ise size böyle burada bir fark olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Bir işaret diğer bir işareti verirken diğeri de sizi farklı bir yapı bulmanızı söyler. İşte bu farklı unsur arkadaşlar murçlu kayalardır. Bu taşın kendisi, çevresindeki veya karşı tarafındaki taş son nokta da olabilir arkadaşlar. Çünkü bunu biz yapmamışız. Bunlar hep tecrübeler ve varsayımlar. Murç izinin karşısındaki veya çevresindeki kayanın son nokta olduğunu anlamanız için arkadaşlar taşın böyle kayaç yapısına, yani nasıl söyleyeyim, kayanın sertliğine, dayanıklılığına, yüzeyindeki deformasyona, işte veya o kayanın o çevredeki kayalar ile aynı malzemeden olup olmadığına gibi yani. Dikkat edin derim size. Murçlu kayanın kayaç yapısıyla, yani murçlu kayanın kendisinin o kayaç yapısıyla bulunan diğer taşın kayaç yapısı aynı ise doğru yerdesiniz demektir arkadaşlar. Çünkü özellikle diğeri farklıysa o da aynı malzemedendir. Bu taşlar o dağın taşı değil de başka bir dağdan getirilmiş ise bu da çözüm için önemli etkenlerden bir tanesidir. Zaten anlayacaksınız. Bir nevi kayanın kendisi işarettir. Bu işi az da olsa anlayan kişiler taşlar arasındaki farkı hemen anlarlar. Hangi taş bu ocağa ait değil, hemen jeton düşer zaten. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi bazı murçlar ise yanlış algılanıp gerçekte murç değildir zaten. Ama murç gibi görünür. Bunlar sıralı haldedir arkadaşlar çoğunlukla. Kaya kesimi için sıralı şekilde yapılan işlemdir. Biliyorsunuz günümüzde de kullanılıyor bu. Burada herhangi bir emanet aramanıza gerek olmayabilir.
Dediğim gibi arkadaşlar bu sadece kayayı kesip ihtiyaç olan yere taşımak için yapılmış kesim işlemidir. Şimdi ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şöyle de bakabilirsiniz yani olaya. Bazen özellikle yerleşim yerlerinde herhangi bir şeyi veya işte günleri saymak için diye az önce de bahsettiğim gibi veya bir şeylerin sayısını kayıt altına almak için de murç izleri yapılıyor. Unutmamak için yani. Bir nevi not gibi diyelim veya takvim gibi. Bunu da unutmayalım. Aklımızda bulunsun. Ve dediğim gibi arkadaşlar sayısal olarak değerlendirmek gerekiyor bu izleri, bu murç izlerini. Aklınızdan çıkarmayın bunları. Bu sayısal anlamlar konusu çok uzun, farklı bir videoda. Zaten videomuz var aslında ama yine tekrar farklı bir şekilde videolarımız olacak. Murçlu kayalar arkadaşlar. Biraz da bundan bahsedelim. Murç izlerine her kayada rastlanabilir. Yuvarlak oymalardan eğer murç işaretinin yanında varsa bu hem mezarın varlığını simgeler arkadaşlar hem de bazen de böyle ölü gömme geleneklerinde olduğu gibi mesela kaya murçlama bir gelenek haline almıştı o zamanlar. O nedenle yapılmış da olabilir arkadaşlar. Yani her açıdan bakılması gerekiyor bu işlemler. Ya da sadece sanatsal işlem olarak yapıldığını da gösterebilir. Öyle de yorumlanabilir aslında. Bazı murçlar ise bir ve birden çok anlam ifade edebilir. Özellikle şimdi şöyle bak. Mezarların bol olduğu alana girdiğiniz zaman bu murçlarla karşılaşacaksınız. Rastlayacaksınız. Bu size mezarlık alanında olduğunuzu söyleyecek arkadaşlar. O anlama gelir aslında. Bazı murçlu kayalar ise bölgedeki en kıdemli mezara hitaben de yapılmış olabilir. Her yerine dikkat edilmesi gerekir ama özellikle batı tarafına dikkat etmek biraz daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve sizlere bunu söylüyorum. Burada eğer yaşlı ağaçlar varsa yani ağacın hemen yakınlarında koltuk taşı gibi işaretler olma olasılığı yüksektir. Ya da sedir taşı varsa arkadaşlar bu size yer altında saklı olan o gömünün gömülü olduğu yerin girişini veriyor diyebiliriz. Öyle anlayabilirsiniz. Telegram grubumuz var arkadaşlar ve farklı sosyal medya hesaplarımız var. Bütün videolarımızın açıklama kısmına girdiğiniz zaman veya kanalımızın hakkında kısmına girdiğiniz zaman Telegram grubumuzun linkini, Instagram'ımızı, Facebook'umuzu, e-mailimizi her şeyimizi vermişiz. Oradan basıp direkt gidip katılabiliyorsunuz. Arkadaşlarımızın bana yazdığı mesajların bir iki tanesini sizlere aynı şu anda okuyacağım arkadaşlar. Yazdığı gibi okuyacağım. Hak verir misiniz, vermez misiniz? Ne kadar doğrudur? Siz de yorumlardan belirtirsiniz fikirlerinizi arkadaşlar. Diyordu ki arkadaşlar bakın bunu okuyorum. Size yazdığı nottan okuyorum. Şöyle ben bugüne kadar makine kullanmadım. Ne zaman makine kullanmaya tavassut ettiysem dostlarımla aram açıldı. Çünkü makine başka diyor, işaret başka diyor. İşaretle makineyi aynı yerde buluşturmak mümkün değil. Zaten benim kanıma göre adam mal bulan makineyi neden satsın? Bir işte 10 yılda makineden kazanacağı parayı alır. Neden makineyi yapıp da para kazanacağım diye uğraşsın? Bizim memleketimizde bu teknolojiyi henüz yok. Dışarıdan da iyi makineyi bize vermezler. Adam kendi malını sana bana kaptırmak için Türkiye makine verir mi? Gelen makineleri görüyoruz. Ben makineyle mal buldum diyeni tebrik etmeye hazır. Tek tekçiler buluyor ama kaç santimde dağılmış malı tek tek topluyor. Buna şahit oldum. Bunu normal dedektörler yapıyor ama 1 metrenin üstündeki malı bulan makineyi göremiyorum. Saygılar demiş bir tanesi. Şimdi diğerini okuyayım arkadaşlar. Arkadaş demiş ki bak bu yaşadığını yazmış. Murç izi sayısı kadar verilen yönde ilerledim. İlerledim demiş bakın. Açılmış mağara görüldü. Bu mağara büyük olasılıkla dönem soygununa uğramış ama sonra da yol çalışması sırasında tekrar dolmuş. Yani oradaki adımlamış ve o mağaraya ulaşmış. Demek istediğimi anlatabildim mi arkadaşlar? Sizlere şunu söylemek istiyorum. Sizden ricam. Az önce sizlere sormuş olduğum soruları yorumlardan istiyorum bir zahmet. Bana kendi fikrinizi o arkadaşlarımızın, o eski insanların yerine koyup siz olsaydınız ne yapardınız, ne ederdiniz, ne kadar yapardınız, nasıl yapardınız, ne anlam olarak yapardınız? Çünkü murç izi kolay yapılacak bir işaret. Anlatabildim mi? Fazla emek istemiyor çünkü. Ben az önce sizlere sormuş olduğum soruların cevaplarını yorumlardan bir zahmet bana verin arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım öyle söyleyeyim. Tekrar tartışmamızı yaparız. Bu konularla alakalı yine videolarımız olacak inşallah. Olan sorularınız varsa yorumlardan olsun, işte e-maillerden olsun yazarsanız tekrar e-maillerden bana yazıp çok uzun süredir bekleyen arkadaşlarımız var. Onlar da haklarını helal etsinler. Müsait olduğumuz zaman, sırası geldiği zaman inşallah cevaplayacağım. Cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince, vakit bulduğumca. Sonuçta biz de sizler gibi insanlarız arkadaşlar ve yoğunuz. İnanın çok yoğunuz ve işlerimizin arasında sizlere böyle arada sırada video paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah ileride de daha iyi böyle vakit bulduğum zaman daha güzel videolarımız ve canlı yayınlarımız olacaktır. Yeni böyle rayına oturtmaya çalışıyoruz bir şeyleri. İleride de her şey daha da iyi ve daha kaliteli olacağını ben sizlere buradan söylüyorum ve buna inanabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz devam ettiği sürece her şey daha kaliteli, daha iyi, daha keyifli, daha eğlenceli, daha faydalı olacaktır arkadaşlar bu kanalda. Daha güzel videolarımız olacaktır inşallah. Şimdilik görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Baş tacısınız diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.